Herkese merhabalar. Yeni bir video ve yeni bir proje ile birlikteyiz. Sizlerle daha önce SIS modülümüzü inceledik arkadaşlar. Şöyle bir kez daha ilk kez denk gelenler için modülümü çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi devreyi çalıştırdığımda buradaki devremiz yüksek bir frekans oluşturarak buradaki piyezonun titreşmesini sağlıyor. Ve titreşen piyezomuzdan sis üretiyor arkadaşlar. Şöyle yine farklı açılardan sizin için gösteriyorum. Gördüğünüz gibi piyezomuz titreşerek buradaki suyu soğuk buhar haline getiriyor. Böyle bir düzeneğimiz vardı. Bu defa önce devreyi yine sizlerle basitçe inceleyeceğim. İlk kez denk gelenler için, ardından bu devreyi Arduino ile yapıp çalıştıracağız. Şöyle ışık rengini değiştireceğim. Beyaz ışıkta tam anlaşılmıyor, ancak şöyle kırmızıya yakın tonlardan özellikle devremizin ortaya çıkardığı sis daha iyi anlaşılıyor. Devremin piezo bağlantısını çıkarttım. Piezoya zarar gelmesini istemiyorum. Onu bir kenara alacağım. Yine pil bağlantısını da çıkaralım arkadaşlar. Devreyi yakından incelediğimizde devre üzerinde iki tane ana entegremiz var arkadaşlar. Bakın, bir entegremiz burada var. Bir entegremiz de burada var. Şurada U3 yazıyor gerçi. Burada da bir tane 7805 var. Bu devre yanılmıyorsam 3.7 volt ile 12 volt arasında çalışıyor. Kısaca şuradaki entegremiz için gerekli olan sabit 5 voltu buradaki entegremiz 7805'imi sağlıyor. Şuradaki entegrenin üzerindeki numaralar kazınmış, ancak bu entegrenin NE555 olduğundan eminim arkadaşlar. Yine burada DC-DC voltaj dönüştürücü bir entegremiz var. Onu da yakından göstereceğim. Bu entegremizin numarası da MC34063A arkadaşlar. Bu dediğim gibi voltaj yükseltme işleminde kullanılan DC-DC dönüştürücü entegrelerden bir tanesi. Yani yüksek frekans oluşturmak için kullanılan bir entegre. Yine buradaki MOSFET'imizde gelen sinyali kuvvetlendirip buradaki bobinlerle voltajı yükseltiyor. Şurada iki tane şok bobinini görebilirsiniz arkadaşlar. Biz de buna benzer bir sistem oluşturacağız. Burada biz Arduino ile buradaki NE555'in yaptığı işlemi yaptıracağız. Arduino'muzdan bir frekans oluşturacağız arkadaşlar. Yazılım tabanlı olarak analog pinlerden aldığımız frekansı motor sürücüsüyle kuvvetlendireceğiz. Ve buradaki bobinlerin işini de bir trafoya yaptıracağım. Voltajı yükselteceğiz. Voltajımızı filtre edeceğiz. Bakın şurada iki tane kondansatör var. C5 ve C8. Burada onun yerine de bir tane kondansatör kullanarak buradaki sis modülünü çalıştıracağım. Bu uygulamayı ilk kez ben yapıyorum arkadaşlar. Tamamen yazılımı olsun, kodları olsun, proje olsun, herhangi bir şekilde kimseye ait değildir. Tamamen benim tasarımımdır. Bunu bir kez daha söyledikten sonra şimdi projeye geçebiliriz. Malzemelerimizle devam ediyoruz. Bir tane Arduino'muz var arkadaşlar. NE555'in yaptığı işi, yani sinyal üretme işlemini burada Arduino'ya yapacağım. Arduino'ya ait yazılımı açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Bağlantı şemasını eklemem birkaç gün alabilir arkadaşlar. Birkaç gün içerisinde bağlantı şemasından yine açıklamalar kısmına eklemiş olurum isteyen arkadaşlar için. Arduino'mu bir kenara alıyorum. Burada MOSFET'in yaptığı işi motor sürücüye yaptıracağım. L298N motor sürücüsü kullanacağız. Bu da Arduino'dan gelen sinyali kuvvetlendirme işini yapacak. Yani buradaki MOSFET'in yaptığı görevi buradaki motor sürücüsü yapacak. Şok bobininin yaptığı işlemi de arkadaşlar eski cep telefonu şarj aletinden söktüğümüz ve mini inverter yapımında kullandığımız bu trafoya yaptıracağım. Trafonun çıkışına da 1 mikrofaradlık bir tane kondansatör ekleyerek filtre edeceğim. Direkt olarak piezoya bağlamıyoruz. Burada bir tane kondansatör kullanmamız şart. Ve kondansatörümüz mümkünse 100 voltun üzerinde olsun. Küçük voltajlı kondansatörler ısınacaktır. Kullanım ömrü açısından çok uzun ömürlü olmayacaktır. Bu bilgileri verdikten sonra son olarak burada kullandığım malzemelerin satın alma linklerini açıklamalar kısmında paylaşacağım. Robotistan'da yaptığınız alışverişlerde %5 indirim çekinizi kullanmayı unutmayın. Bununla ilgili videoyu da yine paylaşmış olacağım. Ve mutlaka arkadaşlar bu tarz bir piezo kullanıyoruz. 113 kHz'lik bir piezo kullanacağız. Bu piezoyu Türkiye'de satan çok fazla firma yok. Birkaç tane firmada bulabilirsiniz ya da AliExpress'ten getirerek bu sistemi oluşturabilirsiniz. Bu bilgileri verdikten sonra gelin projeye başlayalım. Motor sürücümün güç bağlantılarını oluşturarak devam ediyorum. Şöyle kameramı yaklaştırıp sizin için odaklayayım.
Arduino'yu motor sürücüsü üzerinden besleyeceğim. Motor sürücüsünün enerji girişlerinden gördüğünüz gibi kalın kablolarla bağlantıları oluşturuyorum. İlk yaptığım bağlantı şu arkadaşlar. Bakın motor sürücüsü burada. L298 12 volt ve GND girişinden şöyle krokodil kablolar yardımıyla enerjimizi girdik. Buradaki 5 volt çıkışından çıkış alacağım. 5 volt ve GND çıkışlarından çıkış alarak bunları Arduino'ya bağlayacağım ki bu sayede Arduino'yu beslemek için ikinci bir güç kaynağı kullanmamış olacağım. Burada zaten 5 volt regülatör olduğu için bu regülatör üzerinden Arduino'm sağlıklı bir şekilde çalışmış olacak. Şimdi buradan 2 tane daha bağlantı oluşturacağız. Bu bağlantıları da hemen yaparak gösteriyorum. İçerisine yazılımımızı yüklediğimiz Arduino'muz burada hazır. Bakın şu GND girişimiz. Bunu hemen Arduino'nun şurada bulunan, hatta kamerayı biraz daha yaklaştıralım sizin için. Bakın şuradaki GND pinine bağlıyoruz. Toprak hattımızı olması gereken yere bağladık. 5 voltumuzu da arkadaşlar bakın şuradaki 5 volt çıkışından aldığım yeşil kabloyla gelen 5 voltumu da Arduino'nun 5 voltluk pinine bağlıyorum. Bu bağlantımı da oluşturdum. Şu anda Arduino'm çalışmaya hazır. Çıkışlardan buradan şöyle gösterelim. A0 ve A1 pinlerinden arkadaşlar 113 kHz'lik bir sinyal üretiyor. Aslında tam 113 kHz değil. Buradaki en iyi, en verimli sinyali üretebilmek için biraz deneme yanılma yöntemi yaptım. Yaklaşık olarak arkadaşlar 43 kHz civarında bir sinyal ürettiğini söyleyebilirim. Yani burada aslında her ne kadar piezomuz 113 kHz'lik bir piezo olarak geçse de A0 ve A1 pinlerinden yaklaşık olarak 43-45 kHz civarında bir sinyal çıkışı alıyoruz. Bu çıkışlardan aldığımız sinyali motor sürücüye girerek kuvvetlendireceğiz. Hemen A0 bakın şöyle ve A1 pinlerinden çıkış alıyorum. Şöyle gösterdim. Aldığım bu çıkışları da tıpkı anti yer çekimi devresinde yaptığımız gibi şuradaki girişlere takıyorum arkadaşlar. İster motorun sağ taraftaki sürücüsünü, motor sürücüsünün ister sağ tarafını ister sol tarafını kullanın. Hangi tarafa takarsanız o taraftaki çıkışı kullanmak zorundasınız. Ben bakın sağ taraftaki pinlere bağladım. O halde benim çıkışlarım burası olacak. Bu pinlerden de çıkış alacağız arkadaşlar. Buradan aldığımız çıkışla da biz trafomuza enerji sağlayacağız. Şimdi trafo bağlantılarıyla devam ediyoruz. Kafa karışıklığı olmasın diye bir kez de uzaktan göstereceğim. Şöyle gösteriyorum. Bakın arkadaşlar oldukça basit bir düzenek. 5 voltla Arduino'yu besledim. Analog 0 ve analog 1 pinlerinden çıkış aldım. Bunlarla da motor sürücümü aktif ettim. Yaptığım işlem bu kadar. Yazılımı yüklediyseniz gerisi oldukça basit. Şimdi sırada trafo bağlantısı var. Hemen onları oluşturalım. Motor sürücümüzün hangi kanalını kullanmış iseniz. Ben soldaki kanalı kullandım. Bu kanaldan çıkış alıyoruz arkadaşlar. Şöyle bakın. Bu çıkışımızdan 2 tane kabloyla bağlantı oluşturuyorum. Diğer girişimize de diğer kablomuzu takıyoruz. Onu da hemen bağlayalım arkadaşlar. Şuradan bağlantımızı oluşturduk. Sinyalimizi ürettik. Motor sürücüsüyle kuvvetlendirdik. Buradan bir çıkış aldık. Bu çıkışlarda 12 voltluk bir gerilim olacak aşağı yukarı. Hatta biraz daha 24 volta kadar sürücümüz desteklediği için kuvvetlendirebiliriz. Fakat bizim daha yüksek voltaj almamız lazım. Bunun için de bir tane minik trafodan faydalanacağım. Bu trafo yardımıyla da buradaki voltajı yaklaşık olarak 100 ila 220 volt arasında yükselteceğim. Ama bu yüksek frekanslı olacak arkadaşlar. 50 Hz değil. Yaklaşık olarak 43-45 kHz civarında olacak. Şimdi buradaki şu iki girişimizden bağlantılarımızı da oluşturalım. Ve şuradaki filtremizi de yerine bağlayarak devreyi test edelim. Şu trafomu şuraya bağlıyorum. Şu şekilde bir bağlantı oluşturalım. Trafomun girişlerinde bulunan fazlalık lehimleri alıyorum arkadaşlar. Bunlar daha önceki yaptığım projeden kalmış fazlalık lehimler. Bunları çıkarıyoruz. Buralara
Motor sürücümüzden gelen, şöyle gösterelim arka planda, kablolarımızı bağlayacağız. Şimdi bunları trafoya bağlayarak devam ediyorum. Şu birinci girişimiz. Buradan girişimizi oluşturduk. Bu da ikinci girişimiz. Trafoya ters yönlü bağlantı oluşturarak voltajı yükseltmesini sağlıyorum. Biraz önceki modül devresindeki bobinlerin yaptığı işi ben burada trafoya yaptıracağım. Filtre olarak kullanacağım 1 mikrofaradlık kondansatörümü görüyorsunuz. Bunu da olması gereken yere bağlayalım. Projemiz neredeyse bitti. Proje oldukça küçük, basit, bana göre basit. Eminim sizde basit gelecek çünkü zaten hazır modüller kullanacağız. Bir örneğini daha bulma şansınız yok. İlk kez ben yapacağım arkadaşlar. Arduino'yu biraz daha kodları geliştirerek çok daha farklı özellikler ekleyebilirsiniz. Şimdi kondansatörümüzü bağlayalım ve devremizi çalıştıralım. 1 mikrofaradlık kutupsuz kondansatörümüzü trafonun çıkışına seri bir şekilde bağladık. Şöyle gösterelim sizlere yakından. Buradaki çıkışlarımız piezoya gidecek. Piezoyu bozmak istemediğim için uçlarını bu şekilde yaptım. Piezoya zarar vermek istemiyorum. Yine mevcut soketleri üzerinden piezo bağlantısını yapacağım. Şimdi piezomuzu buradaki kablolarımıza bağlayalım ve birlikte çalıştıralım. Şöyle piezomuz sırasıyla bağlıyorum. Kablolarımızdan bir tanesi buraya, bunların birbirine temas etmemesi önemli. Diğeri de bu tarafa gelecek şekilde bağladım. Tek yapmam gereken şey bunu suya bırakmak ve sisteme güç vermek. Sistemi beslemek için 12 voltluk güç kaynağımı kullanacağım. Güç kaynağım burada, ayarlı güç kaynağı şöyle gösterelim. 12.20 volta ayarlı, çok önemli değil. Voltajı yükseltebiliriz de. Şimdi eksi girişimi buraya bağlıyorum. Hemen artı girişimi de buraya bağlıyorum. Şu şekilde. Bakın Arduino'm da burada. Şimdi piezomuzu da şöyle gösterelim. Bakın su içerisine yerleştirdik. Şimdi buradan sadece güç vermem gerekiyor. Şu an devreye güç verdim. Ve sonucu gösteriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Bakın sis modülümüzden, daha doğrusu piezomuzdan sis çıkmaya başladı bile. Yine farklı açılardan göstereceğim. Rahat gözükmesi için ışık rengimi değiştireyim. Şöyle ışığımızı kırmızı yapalım. Kırmızı da daha iyi gözüküyor. Şöyle gösteriyorum. Sis modülünün yaptığı işi burada Arduino'ya yaptırmış olduk. Şöyle farklı açılardan yine paylaşalım. Bütün düzenek bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel, performanslı ve verimli bir şekilde çalışmakta. Buradaki giriş voltajını biraz daha artırabilirsiniz. Ben şu anda mesela bunu 15 volta çıkarttığımda çok daha fazla miktarda sis ürettiğini söyleyebilirim. Motor sürücüm birazcık ısınmış, çok fazla değil. Arduino'nun zaten ısınma şansı yok arkadaşlar. 5 volt besliyoruz, sadece sinyal üretiyor. Yani burası aslında sinyal jeneratörü olmuş oluyor. Şöyle farklı açılardan paylaşalım. Projenin çalışır haldeki videosunu şöyle bir kez daha paylaşalım sizlerle. Bakın gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Kodlar açıklamalar kısmında olacak. Bunu bir kez daha hatırlatıyorum. Çünkü soruyorsunuz, atlatarak izleyen arkadaşlar bu noktaları atlıyorlar. Kodlar açıklamalar kısmında sizinle paylaşılmış olacak. İndirme linkinden indirebilirsiniz. TX dosyası şeklinde paylaşacağım arkadaşlar. Bağlantı şeması birkaç gün sonra paylaşılmış olacak. Birazcık uzun sürebilir ama takipte kalın. Bu arada bağlantı şemasına ihtiyacınız da yok. Gayet basit. Bu modülleri bilen herkes bu sistemi çalıştırabilir, kullanabilirsiniz. Yine bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Burada kullandığım malzemeleri almak isteyen arkadaşlar aşağıdaki satın alma linkinden, açıklamalardaki satın alma linkinden alıp projeyi yapabilirler. Ayrıca Robotistan'da yaptığınız alışverişlerde %5 indiriminizi kullanmayı unutmayın. YouTube kanalımıza özel olarak %5 Robotistan alışverişlerinizde indirimimiz var arkadaşlar. Bu noktada videomu sonlandırıyorum. Bana destek olmak için lütfen kanalıma abone olmayı, aboneyseniz videolarımı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki projede görüşünceye değin. Hoşça kalın.